Bayanlar baylar, sevgili çocuklar, merhabalar. Kokpitten kaptanınız konuşuyor efendim. Bugün tabii ki yine çok önemli bir konu konuşacağız. Hep bana soruyorlar. Pilotlar sağlıklı olmak zorunda mı? Fit görünmek zorunda mı? Bu konuyu irdeleyeceğiz. Bende kalın efendim. Evet, konunun aslında iki ayağı var. Bir tanesi sağlık muayenesi için neler yapmamız gerekiyor. İkincisi ise kendimiz için, yani ne kadar sağlıklı olmalıyız, ne kadar fit olmalıyız. İkinci konuda kendimizle alakalı. Öncelikle sağlık muayenesiyle başlayalım. Biz her sene Klas 1 dediğimiz bir sağlık muayenesine giriyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün istemiş olduğu bazı bölümlerden genel olarak bir muayeneye giriyoruz. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de zaten bu sağlık muayenesinde nelere bakılıyor, ne kadar limitleri var. Şimdi gelin birazcık bu konuyu açalım. Sağlık muayenesi herkesin şirkete girişiyle ilgili olarak bir tarih vardır. O tarih geldiği zaman herkes kendi muayenesine girer. Şirketin belirlemiş olduğu anlaşmalı hastanelerden bir tanesine gidilir. Sabah kan ve idrar tahliliyle başlar gün. Daha sonra işte göz, kulak, burun, boğaz, duyma testi, EKG yani kardiyoloji, üroloji, psikiyatri gibi çeşitli bölümlere girdikten sonra bütün bu bölümlerin doktorların oluşmuş olduğu bir heyet tarafından eğer ki sağlığınız uygun olduğu, uçuşa elverişli olduğunuz onaylanırsa sağlık sertifikanız verilir ve uçuşa devam edersiniz. Eğer bu bölümlerin herhangi birisinde bir problem çıkarsa burada da gene ikiye ayrılıyor kol. İşte düzeltilebilir hasarlar, düzeltilemez hasarlar diye. Düzeltilemez hasar olduğu zaman tabii ki uçuşunuz kapanıyor. Artık o saatten sonra uçamıyorsunuz. Düzeltilebilir hasarlarda da eğer ki ameliyat olmanız gerekiyorsa ameliyat oluyorsunuz ya da işte karaciğer yağlanması gibi ne bileyim aşırı kilo gibi çeşitli problemler oluşmuşsa bunlar da diyet, egzersizlerden sonra istenen değerlere geldiği zaman uçuşunuz tekrardan açılıyor, elverişli hale geliyorsunuz ve tekrardan uçmaya başlıyorsunuz. Evet, bu sağlık sertifikası ile ilgili olarak özellikle detay sorular geliyor. Onlara da elimden geldiğince şimdi burada cevap vermeye çalışayım. Gözle ilgili göz kusurlarında nelere izin veriliyor? Gözlük kullanılabilir mi diye. Bir kere pilotlar gözlük kullanılabiliyor. Sivil havacılıkta çalışanlar, sivil şirketlerde çalışan pilotlarda sağlık muayenesi biraz daha farklı. Askeri pilotlarda biraz daha farklı. Askeri pilotlar için ilk girişte bütün her şey sıfır olması gerekiyor tabiri caizse. Yani vücutta herhangi bir hasar, iz, yanık vesaire olmaması gerekiyor. Ameliyat izi olmaması gerekiyor ve gözlerin sıfır olması gerekiyor. Ama sivil havacılıkta bunların bazı dereceleri var. Göz ameliyatı olmuş olabilirsiniz. Lazerle çizdirmiş olabilirsiniz. Gözlük takabilirsiniz. 2 dereceye kadar izin veriliyor. Ama lazerle çizdirildiği zaman da kabul oluyor. Bir görme testi var. Görme testini geçtiğiniz zaman herhangi bir engel teşkil etmiyor. Boy kilo ile ilgili sınırlar var mı deniyor. Aslında bunlar yıllar içerisinde değişiyor. En son bildiğim kadarıyla 1.57'ye 1.95 gibi bir limit vardı. Bunlar neden böyle oluyor derseniz çünkü işte kısa boylu olduğun zaman kumandalara tam olarak hükmedememe gibi bir problem. Uzun olduğunuz zaman kokpite sığamamak ya da ne bileyim gene aynı şekilde kumandalara yeteri kadar uygun kumanda verememe gibi problemler olduğu için boy limiti de var bu işte. Ama genel olarak gördüğünüz gibi zaten Türkiye ortalamaları ya da dünya ortalamalarıyla uygun bir limit bu. Hastalıklarla ilgili sorular geliyor. Hangi hastalıklar uçabilir diye. Uçamayan hastalıkları söyleyeyim genel olanlardan. Astım, diyabet, doğuştan gelen hastalıklar, hepatit gibi hastalıklara olanlar uçamıyorlar. Psikolojik tedavi görenler ya da psikiyatrik olarak problemi olanlar uçabilir mi diye sorular geliyor. Psikolojik tedavisi devam edenler uçamıyor. Daha önce bir psikiyatrik geçmiş varsa bununla ilgili de bir mutlaka ekstra muayene yapılması gerekiyor. Doktor onayı olduktan sonra ancak uçabiliyor böyle rahatsızlıklar. Duyma ile ilgili ne gibi bir limit var diye gene orada da duyma işitme testi yapılıyor. Kulak, burun, boğaz teknisyenleri tarafından. Orada da gene özellikle üst frekanslarda işitme kaybına belirli bir dereceye kadar izin veriliyor. Ama bu üst frekanslar dediğimiz bizim zaten günlük hayatımızı çok fazla etkilemeyen, duymada belli belirsiz etkisi olan kayıplar oluyor aslında. Bunlara belli bir dereceye kadar izin veriliyor.
Tiroidi olanlar uçabilir mi diye sorular geldi bana. Tiroidi olanlar uçamıyor. Bu rahatsızlık kabul edilmiyor. Dişte yamukluk olursa bu bir engel midir? Konuşmayla ilgili bir problem yoksa bunlar da mülakatlarda ya da gene sağlık muayenelerinde test ediliyor. Bu uçmaya engel bir durum değil. Boyun düzleşmesi, eğer ki bir hareket kısıtlılığı yoksa gene bu da uçmaya engel teşkil etmiyor. Sinüzit deviyasyon gibi sorular soruluyor. Bunlar da uçmaya engel teşkil etmiyor. Ancak uçucu kişilerde böyle rahatsızlıkları olanlar var. İki türlü etkisi var. Hem uçuş esnasında ağrı yapabiliyor hem de uykunuzu çok iyi alamadığınız için sürekli yorgunluk hali oluyor. Bu türlü hastalıkları olanların ameliyat olup bu dertlerinden kurtulduklarını biliyorum. Skolyozla ilgili, yani eğrilikle ilgili sorular geliyor. Bunun da belli bir derecesi var. Yanlış hatırlamıyorsam en son 20 derece gibiydi. Dediğim gibi bu yönergeler de ara ara değişiyor. Son durumlarına bakmak lazım. Uzmana danışmak lazım. Bu gibi şeyler olduğu zaman uçuşa elverişli raporu alınamıyor. Dediğim gibi ameliyatını olduktan sonra ya da bu rahatsızlıklar geçtikten sonra ya da limitlere girildikten sonra tekrardan uçuş açılıyor. Vücut kitle endeksi diye bir konu var. Onun da limiti 30 şu an için. Yani boyla kilonun orantısına bakılıyor. O limitler içerisinde olduğu vakit herhangi bir problem yok. Bu limitlerin dışında olduğu zaman gene rejim, diyet ve egzersiz veriliyor. Limit içerisine girildiği zaman tekrardan uçuşa elverişli raporu alınabiliyor. Askeri pilotlarda durum nasıl? Askeri pilotlardan buraya gelinecekler için askeri pilotlarda dediğim gibi ilk girişte her şeyin sıfır olması gerekiyor ama daha sonra meslek hayatı içerisinde çeşitli arızalar çıkabiliyor vücutta. Bunda da gene yönergeler farklı. Yönergeye göre belli dereceler var ama 3 aşağı 5 yukarı bunlar da aynı pilot olduktan sonra, yani gene gözlük kullanabiliyorsunuz. Belli rahatsızlıklarınız olabiliyor. Vücut kitle endeksine falan bakılıyor. Gene onlarda da aynı, ameliyat olduktan sonra eğer elverişliyseniz uçuşunuz açılıyor. İkinci konuya gelecek olursak ne kadar fit, ne kadar sağlıklı olmalıyız? O da bizim tamamen kendimizle alakalı bir konu. Neden diyecek olursanız işte özellikle yaz aylarında yüksek sezon dediğimiz, yani Mayıs'tan Kasım'a kadar olan zaman içerisinde bizim gerçekten çok düzensiz bir hayatımız var. Çok uzun uçuşların olduğu zamanlarda oldukça hareketsiz kalıyoruz. Düzensiz beslenme, düzensiz uyku, basınca maruz kalma gibi çeşitli olumsuz etkiler oluyor. İşte bunlara çok fazla dayanabilmek için, direncimizin yüksek olması için tabii ki sağlıklı olmalıyız. Ne kadar fit olursak bizim için o kadar iyi. Ama tabii şimdi içinizden geçiyordur, yani çok kilolu pilotlar görüyoruz biz, onlar nasıl oluyor diye. İşte onlar da bu limitler içerisinde oluyor. Yani kan idrar tahlilinde herhangi bir şey çıkmıyor. O bölümlerde herhangi bir arızası olmuyor. Vücut kitle endeksi belirtilen limitler içerisinde oluyor. Ve böylelikle uçuşa devam edebiliyor. Tabii bunlar yaşlarla da birazcık orantılı. Yaşlar ilerledikçe bazı şeylerin kriterleri değişiyor. O yüzden o türlü pilotlarda görüyor olabilirsiniz. Peki pilotlar sağlıklı kalmak için neler yapıyorlar? Genellikle yürüyüş, koşu, İşte evlerin yakınlarında spor salonları varsa oralara gidip özel antrenörlerle çalışmalar ya da fitness salonlarında. Yatıya gittiğimiz yerlerde otellerin mutlaka spor salonları oluyor. Orada kendimize göre hareketler ya da koşu bandında hareketler şeklinde ya da son zamanlarda yoga tarzı kendi vücut ağırlığıyla ilgili çalışmalar şeklinde insanların belirlemiş olduğu yaz aylarında yüzme, kendine ait bir program var. Bu şekilde sağlıklı kalmaya çalışılıyor. Tabii ki hep söylüyorum, yaz sezonu yani yüksek sezonda program çok yoğun olduğu için haftada 2 defa 3 defa spora gidebilirsek hem yorgunluktan hem de enerjimizin az olmasından ve zamanın az olmasından dolayı bu bizim için gerçekten oldukça yeterli bir sayı, ama kış aylarında bunu birazcık daha fazla yapmaya çalışıyoruz. Başka bir konu da tabii uçakta yemek yemek zorunda kalıyoruz çoğunlukla. O yemeklerin de dayanıklılıkların çok olması için çeşitli katkı maddeleri kullanılıyor. Dondurulmuş gıdalar oluyor bunlar. O katkı maddeleri de tabii insanın vücudunda hem ödem yapıyor hem de kilo yapıyor. Açıkçası öyle de bir olumsuz yanı var. Bana soracak olursanız, peki sen kendi adına ne yapıyorsun sağlıklı kalmak için ya da daha fit olabilmek için? Bunu da şöyle söyleyeyim. Yatılara gittiğim zaman spor salonlarında genelde fitness tarzı şeyler yapıyorum. Yaz aylarında hava çok sıcakken, enerjim çok yokken yürüyüş yapıyorum. Ama genel olarak kendi vücut ağırlığımda yoga tarzı bir şeyler yapıyorum. Hatta gelin şimdi hep beraber öğleden sonra geç saatlerde uçuşum var. Neler yapıyorum?
hep beraber bir parka gidelim ve size hayatım bu bölümden bir kesit sunayım. Hadi bakalım. Evet, bugünlük sporumu bitirmiş oldum. Yaklaşık 3 saat sonra uçuşum var. Birazdan havlumu kapıp bir de denize gideceğim. Birazcık da soğumak lazım değil mi? Evet, biz havacıların evlerinin böyle yürüyüş alanlarına, koşu parkurlarına, spor merkezlerine, denize yakın olması çok önemli. Çünkü özellikle yaz aylarında çok fazla uçuş yaptığımız ve düzensiz saatlerde uçuşa gittiğimiz dönemlerde gerçekten zaman fakiri oluyoruz. O yüzden evlerimiz böyle yerlere yakınsa hem üşenmemek adına hem de günümüzün herhangi bir bölümüne kısa da olsa bu sporu yerleştirmek adına bu çok önemli. Birazcık benim hayatımı işte sporla ilgili nasıl bir şeyler yaptığımı görmüş oldunuz. Umarım video faydalı olmuştur. Bir başka videoda, bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bay bay.